Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez konum bir savaş insanı, aynı zamanda bir barış insanı. Afganistan benim meslek hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri. 1979'da Ruslar işgal ettiğinde gitmek istemiştim, giremedim. 80'lerde Pakistan'daki Afgan mültecilerini tanıma durumundaydım. 82-83 hazırlığımı yaptım. 1983'te kumandan Mesut Ahmet Şah'a ulaşmak için aylarca süren zorlu bir yolculuk yapıp o Sovyet Kızıl Ordusu'nun işgali altındaki Afganistan'a girdim. Aylarca yürüdüm. İnanır mısınız? Bedenimi ilk kez orada tanıdım. Açlığın insana neler yaptırabileceğini o zaman gördüm. Dostluğun, dayanışmanın, insan hayatının, inancın, inanç istismarının ne olduğunu hep o yolculukta gördüm. Düşünebiliyor musunuz? Yolculuk boyunca beraberinde olan insanlar, bunlar mücahitler, beni sadece ayakta küçük abdestimi gideriyorum diye kurşuna dizmeye karar verdiler. Açlıktan neler yediğimi anlatabilirim o yolculuk boyunca. Yani bu insanın bazen içgüdülerine dönüşünü bile gösteren bir yolculuktu benim için. Evet, o yolculuğu yapmamın amacı bir savaş insanına kuşatılmış bir Afganistan'da işgalci Kızıl Ordu'ya karşı kahramanca dövüşen, kendi toprağını, bağımsızlığını savunan bir komutana ulaşmaktı. Mesut Ahmet Şah. Şu anda elimde bulunan kitap eşi Sıdıka Masud'un yazmış olduğu bir kitap. Masud çok yerde konuştuğum bir insan. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımadım ama onun vermiş olduğu ulusal direnci, Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu ulusal kimliği, işgal edilmiş topraklarında vermiş olduğu mücadeleyi tarih kitaplarından öğrendim, araştırdım. Ama Mesud'un vermiş olduğu direniş savaşı da çok şey çağrıştırıyor, biliyor musunuz? Özellikle Afganistan'la Türkiye Cumhuriyeti çok benziyor birbirlerine. İki ülkenin de kaderi 1919'da çizildi. 1919 malum dünyada Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Emperyal güçler yeni toparlanma savaşı içinde Mustafa Kemal tarihi çıkışıyla Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı ve aynı dönemde Emanullah Han'ın İngilizlere karşı başlatmış olduğu savaş. Ve garip bir kesişme 1921'de iki ulusun vermiş olduğu mücadelede yanlarında Sovyetler Birliği'nin olması. Sovyetler Birliği'nin biliyorsunuz Türkiye'ye ciddi bir yardımı söz konusu. Özellikle Vladimir İliç Lenin ve Neriman Nerimanov'un destekleriyle Kurtuluş Savaşı'mızda gerçekten kullandığımız silahların yanı sıra taze para, yani uluslararası alanda silah alabilecek nitelikte bir para o zamanlar Sovyetlerden geldi. Aynı şekilde Afganların o Kurtuluş Savaşı'nda da aynı yardımdan bahsediyoruz. Afganların savaşı, o bağımsızlık savaşları, o birbirine benzeyen ulusal çıkış harekatı yine aynı kırılma noktası diye tanımlanan o 1920'lerin sonlarında ne yazık ki tekrar saltanatın geri dönmesiyle dumura uğradı. Ülke tekrar bir sultanlığa, pederşahi yönetime, eskiden olduğu gibi feodal yapıya geri döndü. Allah'tan Türkiye o dönemi sıyırdı diyorum. Neyse, konum Mesut Ahmet Şah. 1983'te yapmış olduğum o zorlu yolculukta 200'e yakın mücahitle beraber, onun için savaşan mücahitle beraber ulaştım Pançhir Vadisi'nde. Ulaştım ama ulaştığım ilk 4 günü hatırlamıyorum. Yani onun evinde bulunduğumda komadan çıkmıştım. Çünkü oraya ulaşmak için yapmış olduğum yolculukta arkasına asıldığım bir kamyonun bir antipersonel, yani topuk koparan mayın sonucu patlamasıyla ben arkada asılı kaldığım merdiven demirinden etkilenmiş, yaralanmıştım. O demir ağzıma girmiş, çene kemiğimi kırmıştı. Yaklaşık 4 gün bir koma sürecini yaşamıştım. Hatırladığım bir tek olay var. Beni taşıyan bir mücahidin suya girip beni karşı yakaya geçirdiğinde ıslanmamla ayılmam ve tekrar bayılmam. Uyandığımda Mesut'un evinde bir Fransız bayan doktor bana ilk tedaviyi yapıyordu. Bu ağzıma ilk kez ıslatılmış bir ekmek parçası ve bir şekerli çay verilmişti. Ve sonra Mesut'u gördüm. Gariptir, o günler çok önemli benim için. Çünkü bir savaş adamını kendi savaş alanında gördüğüm dönem. Dünya için de önemliydi çünkü Rus ordusunun işgali altında, Kızıl Ordu'nun işgali altındaki Afganistan'da mücahitlerin vermiş olduğu o kutsal isyan bize çok şeyi anlatıyordu. O silahı olmayan toplumun kendilerini işgal eden bir yabancı güce karşı vermiş oldukları mücadele. Evet, 1979'da başlayan işgal, 1983'te benim o işgalde adeta bir simgeleşen kumandan Mesut Ahmet Şah'a ulaşmak üzere yapmış olduğum yolculuk. Kendisiyle 3 aya yakın bir süre geçirdim. Aylar süren bir dönüş yolculuğum. Bana hediye ettiği bir atla ve onun bana vermiş olduğu atın yanı sıra bir yardıma muhtaç, yaralanmış,
ampute olmuş, bacakları ampute olmuş, organları kopmuş bazı insanların Pakistan'a götürülüp tedavi edilmek üzere vermiş olduğu bir yaralı konvoyuyla beraber Pakistan'a dönüş yolculuğu. Aylar sürmüştü yolculuk. Ama benim bu olayda tanıklığım çok ilginçtir. Rus askerlerinin o dönemde Salang tünelinde aşağı yukarı 1000'i aşkın Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan bir operasyondan sonra Sovyet generallerinin gelip Mesut'la bizzat ateşkes imzalaması ve bunun dünyadaki tek tanığının ben olmam. Kalıntım yok. Hatta derim bazen şu küçük telefonlardan bir tanesi o zamanlar olsaydı da bunu dünyaya duyurabilseydim. Çünkü dünyanın ikinci büyük süper gücü Kızıl Ordu kendisiyle savaşan terörist diye nitelediği bir komutanın mekanına gidiyor, ateşkes istiyor. Çünkü 1000'i aşkın bir işgalci orduyu bir tünelde imha etmek dünya çapında bir operasyon. Niye kanıtın yok diyeceksiniz? Çünkü ben o 4 günlük koma süreci içinde makinalarımdan birini kaybetmiştim. Var olan makinamın içinde film yoktu, fotoğraf makinem yoktu yani. Bütün o döneme ilişkin fotoğraflarım daha sonraları bana ödünç verilen bir minik makineyle yapıldı. Yolculuklar böyle tabii ki. Çünkü çok zorlu bir yolculuktu. Hatta o yolculuklarda mesela Bagram Havaalanı, Rusların denetiminde olan bir havaalanı, Kızıl Ordu'nun MiG-21'lerinin, MiG-24'lerinin, MiG-29'larının konuşlandığı bir havaalanı düşünün. Biz o havaalanından 200'e aşkın mücahitle beraber sürünerek geçmiştik. Ama bunu geçmeden önce o buzlu sularıyla Kabil Nehri'ni de adeta bir ipe asılarak sürünerek geçmiştik. O süre içinde bende var olan o günkü teknolojiye uygun bütün analog makineler ve filmlerin büyük bölümü gitmişti. Kurtarılan sadece bir kaset filmimdi. Onunla da bütün röportajı tamamlamaya çalıştım. Mesut'un bu arada fotoğraflarını çektim. Kendimin onunla beraber olan aynı karelerimiz var. Ama dediğim gibi Mesut'la tanışmam burada başladı, bitmedi. 90'lı yıllarda onunla defalarca görüştük. Ama en önemlisini söylüyorum size. Afganistan'ın 1989'da Rusların ülkeyi terk etmesinden sonra başlayan süreçte Mesut beni çağırdı. Türkiye bizim için çok önemli bir ülkedir. Biz Türkiye'yi abi olarak görmek istiyoruz. Ne olur etnisite, mezhep farklılıkları diye ayrımlar yapmaksızın bizi buluşturup birleştirin dedi. Ve 1996'da tekrar gittiğimde Mesut'a bunu tekrarladı. Hatta o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bir mesaj gönderdi. Ne olur Afganistan'da savaşan örgütler arasında abilik yapın. Aralarında etnik veya mezhepsel ayrım gözetmeksizin Afganistan'ı bir bütün olarak destekleyin demişti. Ama ne yazık ki Türkiye o dönemde yine bir hayal yüzünden Raşid Dostum'u destekledi. Raşid Dostum kendisiyle çok sık görüşmesinden rağmen kendisine düşman gibi gördüğü Mesut'u Kabil'de arkadan vurdu uçaklarıyla ve oradaydım ben bizzat. Ardından Taliban bütün ülkeyi işgal etti. Raşid Dostum Türkiye'ye sığındı. Mesut Pançir'e döndü, kendi topraklarına döndü ve 1990'lardan sonra 2001 yılına kadar Mesut'la görüştük. Bazen telefonla, bazen onun yardımcısı olan Mehrabuddin Mestani diye bir dönem Afganistan'ın İngiltere'deki büyükelçisi olan arkadaşımla. Ama gariptir, 1900'lerde yaşanan bu olaylardan sonra 2000'lerde Mesut birdenbire değişime girdi. Ülkeyi bekleyen çok büyük tehlikeyi, dünyayı bekleyen çok büyük bir tehlikeyi bize anlatmaya çalıştı. Hiç unutmam, Ağustos 2001'de beni çağırdı, gel görüşelim dedi. Sana çok önemli haberler vereceğim. O zamanlar çalıştığım televizyon kurumu bunu istemedi. Ve ardından gariptir, 5 Eylül'de mutlaka kendisiyle görüşmem gerektiğini söyleyip Tacikistan'da buluşma teklifinde bulundu. 5 Eylül 2001. Yine çalıştığım kurum izin vermedi, gidemedim. 9 Eylül'de 2 tane ajan gazeteci kılığında Mesut'un Hoca Bahattin'deki, Tacikistan'daki ofisine gidip bir suikast sonucu öldürdüler. Ve 2001, 11 Eylül'de İkiz Kulelerin yıkılmasıyla dünya yeni bir döneme girdi. Büyük olasılıkla Mesut'un anlatmak istediği tehlike buydu. Yani dünya bazen bazı örgütleri alır, kendi kontrollerinde olduğunu sanır ama o örgütler tıpkı Frankenstein, Dr. Jekyll hikayesinde olduğu gibi dünyanın başına büyük bir tehlike olur. Taliban ve yine Taliban'a eşdeğer olan Osama Bin Laden'in o dönemki işbirliği dünyada El-Kaide denen bir dönemi başlattı. İslam dinini terör kisvesi altında dünyaya
sunup İslam terörü diye olmayan bir şeyi uygulatan, dini adeta bir işkence, bir terör unsuru gibi yaymaya çalışan bir akım o dönemde Afganistan'da başlamıştı. Mesut bunları çok iyi biliyordu çünkü kendi topraklarında bu tür gericilik hareketlerin var olduğunu biliyordu. Ama eğiterek, ama o insanların yaşam kalitesini artırarak, kendi topraklarında özgürce yaşamalarını sağlayarak bütün bunların tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi, bana çünkü o örneği verdi. Emanullah Han'ın eğer başarılı olmuş olsaydı, Emanullah Han'ın devrilip yerine tekrar monarşizmin gelmemesi söz konusu olsaydı Afganistan bugünkü durumda olmayacaktı demişti. Mesut benim için önemli. 2001 yılında Afganistan'a girdiğimde Hoca Bahaddin'den, Tacikistan'dan geçiş yaptım. Çok zorlu bir yolculuk yaptık arkadaşım Fatih Kandır'la beraber. Afganistan'ın en yüksek dağlarında, aşağı yukarı 5000-6000 metre yüksekliğin dağlarında oksijensizlik içinde onlarca kilometre yürüdük. Ben hastalandım. İlaçlarımı aldım. Umarım birkaç gün içinde iyileşirim. Bir programa gerçekten kendi sesimle devam ederim. Aksi halde dublör kullanmak zorunda kalacağım. İnanır mısınız o ilkel yaşam koşullarında Kabil'de Taliban'a karşı verilen mücadelede Mesud'un bu kez kardeşlerinin verdiği mücadeleye tanık olmak üzere gittim. Kendisi Allah rahmet eylesin benim orada bulunmamdan bir ay önce hayatını kaybetmişti. Mezarını ziyaret ettim. Bir şeyler de karaladım. Dedikleri çıkmıştı. Keşke görüşebilseydim diyorum ama tabii ki 5 Eylül'de orada olmuş olsaydım tarih değişir miydi? 9 Eylül'deki o suikast olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum. Ama bir ay sonra yapmış olduğum yolculukta onun komutanlarıyla beraber Kuzey İttifakı diye tanımlanan güçlerle beraber Kabil'e kadar indim. Tanık olduğum savaş her zamanki savaştı. Kullanılan silahlar hep aynıydı. Onları sağlayanlar hep belli zaten dünyada. Ama bir ulusun, bir bölgenin, bir ülkenin, bir coğrafyanın kaderi tıpkı benim 2001'de tanık olduğum gibi ne yazık ki bugün de değişmedi. Taliban anlaşır mı? Taliban'dan daha ötesi gelir mi? Afganistan'daki farklı inançlar, farklı etnik yapılar birbiriyle dost olur mu? Kardeşçe yaşarlar mı? Bunları bilemiyorum. Ama bildiğim bir olay var. Kaderi değiştirecek bir ülke bir anda tarihin gerilerine doğru itildi. Mesut Ahmet Şah gibi bir insanın ismi tarihe geçti. Evet, bu video benim için çok önemli. Çünkü meslek yaşamımda az önce de belirttiğim gibi dünyanın en önemli coğrafyalarında hayatımın en önemli tanıklıklarına sahip oldum. Adeta çağın gerilerinde yolculuk yaptım. Vücudumu tanıdım, açlığı tanıdım, yaralandım. Üstelik çok ciddi bir yaralanmaydı bu. 4 gün komada kalmışım. Bütün bunlar bende bir iz bıraktı. Ama Afganistan Savaşı devam ediyor. Afganistan'a ilişkin başka bölümlerim de olacak. Bundan sonra farklı bir bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalınız.